Merhaba, Papatya Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu gördüğünüz çok şık elbiseyi çalışacağız arkadaşlar. İster plajda giyebilirsiniz, isterseniz içine astar dikip normal günlük hayatta rahatlıkla kullanabilirsiniz. Şöyle elbisemi kısaca göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi bel kavisi muhteşem duruyor. Uzunluğu ben kendi isteğime göre ayarladım. Toplamda kap bölümünden etek ucuna kadar 1 metre arkadaşlar az önce ölçtüm. Sizler üzerinize giyip uzunluğunu ister kısa ister daha uzun nasıl isterseniz öyle örebilirsiniz. Hemen şöyle sırt bölümünün güzelliğini göstermek istiyorum sizlere. İnanılmaz güzel bir elbise oldu. Kaplarını arkadaşlar 2 kat iple ördüm. Ama siz tek kat ip kullanacaksanız içine ayrıyetten kap kullanabilirsiniz. Şöyle hemen kapları göstermek istiyorum. Bunlardan daha büyükleri de var. Şöyle içine dikebilirsiniz. Bunları internetten ben söylüyorum. Sizler de internete göğüs pedi, göğüs kapı yazarsanız muhakkak çıkacaktır. Evet arkadaşlar hemen ipimden bahsetmek istiyorum. Şöyle her yerini göstermek istiyorum. Ekran aldığı kadar inanılmaz güzel oldu çünkü. Evet. Hemen ipimi göstermek istiyorum. 2 tane kek ipim vardı. Bu ipleri değerlendirmek için bunlarla ördüm. İnanılmaz da güzel oldu. Hiç pişman olmadım. Yumuşacık şöyle göstermek istiyorum. İnanılmaz yumuşak bir elbise oldu. Çünkü elimi inanılmaz gevşek tuttum arkadaşlar. Sıkı sıkı örerseniz bu yumuşaklığı elde edemezsiniz. Hangi iple örerseniz örün. Eğer bu etek bölümünü, evet göğüs bölümünü sıkı sıkı örün ama etek bölümünü sıkı sıkı örmezseniz şöyle kazık gibi bir şey elde edersiniz. Ben 3 milimlik tığ kullandım ama sizlerin eli sıkıysa daha büyük veya farklı ipler kullanacaksanız daha büyük tığlar kullanabilirsiniz. Toplamda 300 gram ip gitti. Bu kek ipler 200 gramlık. 2 taneden bu kadar kaldı. Yani 300 grama yakın ip gitti arkadaşlar. Sizler istediğiniz tür iplerle rahatlıkla örebilirsiniz. Verdiğim ölçüleri baz alın. Sayılardan en önemli şey benim için ölçülerdir biliyorsunuz. Çünkü elimiz farklı, kullandığımız ipler farklı. Ben atıyorum kap bölümüne 9 sıra dedim ama siz 9 sıra ördüğünüzde çok küçük olabilir ipinizin inceliğine göre veya daha büyük olabilir. O yüzden ben direkt ölçü veriyorum. Ölçüye göre yapabilirsiniz arkadaşlar. Kullandığım ip %50 akrilik, %50 pamuk bir iplik. Yazın rahatlıkla kullanabilirsiniz ve bu tür ipleri tercih edebilirsiniz. Evet arkadaşlar fazla videoyu uzatmak istemiyorum ve hemen bu elbisenin daha doğrusu yapımına geçmek istiyorum. Ve minik hatırlatmamı da yapmak istiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz ki kanalım tamamen ücretsiz. Kanalıma tamamen ücretsiz abone olup bildirimleri açıp bir de bu videoyu beğenirseniz hem bana destek olmuş olursunuz hem de bu videoların devamlılığını sağlamış olursunuz diyorum ve hemen bu güzelliğin yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar öncelikle iplerimi göstermek istiyorum. Çok önceden şöyle 2 tane bir ip almıştım. Hemen şöyle bulabilir misiniz bilmiyorum ama şöyle tekrar göstereyim. İpin kalınlığını da şöyle göstermek istiyorum. Şu kalınlıkta bir ip. Ama sizler dilediğiniz iplerle rahatlıkla örebilirsiniz. Bu ipler biraz ince olduğu için ben 2 kat kullanacağım arkadaşlar. Sizler eğer koton iplerle yapacaksanız koton gold gibi tek kat yapabilirsiniz. Hemen şöyle kap bölümünden başlamak istiyorum. Ben bir tane ördüm. Şöyle mankenin üzerine göre ördüm arkadaşlar. Yani 85-90 civarı diyebiliriz. Biraz büyük. Sizler kendinize veya yapacağınız kişiye göre ölçüp yapabilirsiniz. Hemen şöyle zincir çekerek başlıyorum. Öncelikle şöyle ipime bir düğüm attım. Yeniden söylüyorum arkadaşlar. Çift kat çalışıyorum. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 22 tane zincir çekip dönüyorum. Evet, 22 tane zincirimi çektim. En son zincirden şöyle tutuyorum tırnağımla. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tığın başına doladım. Tırnağımla tuttuğum zincire batıyorum. Tek tek zincirlere batarak toplamda 18 tane ikili trabzan yapacağım arkadaşlar. Sayacağız. 18 tane örüp dönüyorum. Evet. Toplamda 18 tane ikili trabzanımı ördüm. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirim kaldı. Şimdi bu 5 zincirin 4'üne tekli trabzan. Yani tığın başını doluyorum. Birinciye battım. Bakın tüm hepsini kapatıyorum. Yani tekli trabzan. 2, 3 ve 4. Son bir tane zincirim kaldı. Bu son zincire de arttırmamı yapacağım. Yani aynı zincirin içine 2 tane tekli trabzan, bir zincir, aynı zincirin içine 2 tane tekli trabzan. Yani aynı zincirin içine 2 tane tekli trabzan, bir zincir, 2 tane tekli trabzan yaptım. Şimdi geriye dönüyorum. 4 tane yine tekli trabzan yapıyorum burada. Sayılarımızı takip ediyoruz. 1, 2, artık ipimi alttan yürütüyorum. 3 ve 4. Şimdi bakın burada ikili trabzanlara geldim. 18 tane ikili trabzanım var ve 18 tane ikili trabzanımı örüp hemen dönüyorum. Evet, son olarak 18. trabzanımı yapıyorum. İkili trabzanımı. Ve bu sırayı da bu şekilde bitirmiş olduk. Şöyle hemen bir açıklama yapmak istiyorum. Arkadaşlar ikili trabzanların sayısı hiç değişmiyor. Bitene kadar yani istediğiniz sıra oldukça 18. Ama tekli trabzanların burada arttırma yaptığımız için hep sayısı fazla fazla artıyor. Ama buradan sayarak yaptığınızda hiç şaşırma olmayacaktır. Şimdi hemen dönüşümü yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Döndüm. Dibine battım. Sık iğne yaptım. Bakın sık iğnenin hemen şu ilmeği var. Batıyorum. Bir sık iğne yaparak ikili trabzan yapmış oldum. Bu bir tane ikili trabzan. 2, 3. Bu şekilde yine 18 tane ikili trabzan yapıp dönüyorum. 18 tane ikili trabzanımı yaptım. Bakın hemen tekli trabzanlarıma gelmiş oldum. Tığın başını doluyorum. Tek zincir çektiğim yere gelene kadar tekli trabzan yapıyorum. Şöyle tek tek batıyorum. Tekli trabzanlar. Tüm sıralar bu şekilde ilerleyecek. Tekli trabzanlara tekli trabzan. İkili trabzanlara ikili trabzan. Burada gördüğünüz tek zincirlik bölüme ise 2 tane, bakın oraya geldim, tek zincirlik bölümdeyim. 1, 2 tane tekli trabzan, bir zincir, aynı tek zincirlik bölüme 2 tane tekli trabzan yapıyorum. Bir arttırmamı bitirmiş oluyorum. Daha sonra ikili trabzanlara gelene kadar tekli trabzanlarımı yapmaya devam ediyorum. Evet. Bu şekilde. Evet. Bakın ikili trabzanlarıma geldim. Yine burada sayımı şaşırmamak adına ben yine saya saya 18 tane ikili trabzanımı yapıp dönüyorum. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Model bu şekilde ise tamamdır. Dönüşü tekrar göstermek istiyorum. Bir zincir çevirdim. Hemen dibine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Bu sık iğnenin ilk ilmeğini değil, ikinci ilmeğini arasından ilmek geçiriyorum. Bir sık iğne daha yapıyorum. Bir tane trabzan yapmış oldum. Yine bu yaptığım trabzanla beraber 18 tane ikili trabzan örüp dönüyorum.
Evet arkadaşlar, 18 tane ikili trabzanımı yaptım. Yine ortadaki tek zincire gelene kadar sık iğnelerimi yapıyorum. Gördüğünüz gibi sık iğneler her sırada artıyor. Bu şekilde eminim ki anlaşıldı. Çünkü başka bir işlem yok. Sadece bu gösterdiklerimle git gel yöntemiyle şöyle etrafında şu şekilde dönerek örüyoruz. İstediğimiz boyuta gelene kadar. Hemen şöyle bakın, bir zincirlik bölüme geldim. Zincirin içine 2 tane tekli trabzan, bir zincir, aynı zincirin içine 2 tane tekli trabzan. Daha sonra tekli trabzanların tepelerine tekli trabzan, ikili trabzanlara geldiğimde ikili trabzan yaparak hemen şöyle diğerini 9 sıra örmüştüm galiba, birlikte bir sayalım öncelikle. Şöyle bakın, tekli trabzanlarımı bitirdim. Hemen ikili trabzanlarıma geçiyorum. Evet, bu şekilde bakın. Bu şekilde git gel yöntemiyle kaç sıra öreceğiz. Şöyle şuradan sayıyorum. İlk orta sıradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sıra örmüşüm arkadaşlar. Hemen şöyle ölçü verecek olursam, benim kendi ölçülerim şöyle uçtan aşağı, şöyle biraz benim mezura, diğer mezurayı bulamadım, o yüzden bu şekilde ölçü 18 santim. Hemen alt köşeden köşeye ölçecek olursam 19 santim diyebiliriz arkadaşlar. Ben dediğim gibi mankenin üzerinde çalıştığım için sizler de kimi örecekseniz ya da kendiniz örecekseniz kendi bedeninizde mesela bir sütyen kabınızı alıp onun üzerinde de ölçümler yapabilirsiniz diyorum. Ve hemen burada da bakın, burada kaçıncı sıradayız? 1, 2, 3. sırayı bitirmek üzereyiz. Ben toplamda 9 sıra örüp dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben toplamda 9 sıramı ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sıra ördüm. Artık kapları birbirine birleştireceğiz ve kenar bölümümüz var. Ben kamera arkasında bir tane ördüm ve kenarlarını da şu şekilde ördüm. Bunu nasıl yaptım? İçten kapları örmüştük. Daha sonra dıştan da kenarlarını ördüm. Sizler tek renkte yapabilirsiniz. Ben şöyle renkleri birazcık konuşturmak istedim. Çok aman aman belli olmuyor ama yine de böyle bir renk geçişi var diye düşünüyorum. Evet. Yine 2 kat ördüm arkadaşlar. Yine 2 kat ipimi alıyorum. Şimdi birini tek başına ördüm. İplerini biraz uzun bıraktım. Daha sonra keseceğim diye. Hemen bunun yapılışını göstermek istiyorum. Şöyle ipime bir düğüm attım. Düz yönünü bulmak istiyorum. Gerçi iki yönde aynı ama yine de bir düz yönünü bulalım. Evet. İlk trabzandan hemen tığımı batıyorum. Şöyle 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Tığın başını doluyorum. Hemen trabzan sayıyorum. 1, 2, 3. 3'ün boşluğuna battım. 3 tane ikili trabzan yaptım. 2, 3. Arada hiç zincirim yok arkadaşlar. Tığın başını doluyorum. 1, 2, 3. 3'ün boşluğa batıyorum. Bakın, trabzan tepesine değil. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Yine çift kat ip kullanıyorum. Aşağılara geçince tek kat ipe dönmeyi düşünüyorum. Tığın başını doladım. 1, 2, 3. 3'ün boşluğa battım. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Evet. Bu şekilde dıştan aldığım için ipler biraz zor geliyor. Az önce içten aldığım için çok kolaydı. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde tam şu uç kısma gelene kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, bakın bu şekilde geldim. Burada 3 tane kaldı ve tek zincirlik bölümüm. Burada 3 tane kalmayabilir, 2 tane kalabilir, 3 tane, 4 tane kalabilir. O çok önemli değil.
Ama bana denk geldi 3 tane kaldı ve tek zincirlik bölüme batıyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Tek zincirlik bölüme yaptım bunu. Daha sonra yine 1 2 3. trabzanın boşluğuna 3 tane ikili trabzan yaparak devam ediyorum. Son 2 trabzan kalana kadar bunu yapıyorum. Daha doğrusu şu üçlü gruplardan 2 taneyi yapmadan hem de şu 2 grubu bakın. Şöyle 1-2 grubu birleştirmek istiyorum. Şöyle küçük bir bölümü. Burayı örmeyelim. Burayı da birleştirmeyi göstereceğim. Evet arkadaşlar bakın şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane trabzan kalana kadar bu şekilde ördüm. Burada ilmeğimi uzatıyorum. Bakın diğerini şu şekilde alıyorum. Aynı bölüme yani şuradan içinden geçiriyorum. Bir zincir çekiyorum burada. Daha sonra 1, 2, 3.'ye bağladım. Ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Şöyle bakın. Şöyle de göstermek istiyorum. Birinci modeli birleştirdim. Bir de şu zincirleri birleştireceğim. 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Bakın zincirin arasından batıyorum. Geçirdim. Bir zincir çektim. Ve burada en son trabzana şöyle batıyorum. Şöyle çift batalım ki ilmek uzamasın. Üçlü trabzanla bitiriyorum ama şöyle ilmeği uzatıp şuradaki en son trabzana da batmak istiyorum. Şöyle düzgün bir ilerleme olsun diye. Daha düzgün görünsün diye. Evet. Şöyle iplerimi düzeltiyorum. İçinden geçirdim. Bir zincir çektim. Hemen şöyle birleştirme noktasını görüyorsunuz. Gayet muhtazam. İpimi uzunca kestim. Ve hemen şöyle birleşiyor. Bu birleştirme noktası tamamen size ait. Yani ben şimdi mankenin üzerine bakarım, biraz açık görürsem aynı iple şöyle biraz dikerim. Buradaki kapama şeyi tamamen size daha açık, daha kapalı yapabilirsiniz. Kap bölümlerimizi bitirdik. Ben şöyle bu ipi bırakmadan ve bu renk bitmeden şöyle askıları, yani çerçevesi bu renk olduğu için askılarını da bu renk yapmak istiyorum. Yine askılarını da 2 kat yapacağım arkadaşlar. Şöyle tok bir askı olsun istiyorum. Hemen ipime bir düğüm attım. Şöyle ortadaki gördüğünüz üçlü grubun ikincisine batıyorum. Şöyle zincir çekiyorum. İstediğim uzunluğa gelene kadar zincirimi çekip dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben şöyle uzunca bir zincir çektim. Toplamda 100 tane zincir çektim. Çift kat olduğu için aslında askı bu şekilde de güzel oldu sadece zincirle. Ama şöyle 101 yapıp geriye doğru kaydırma yapmak istiyorum. Bakın her bir zincire batarak kaydırma yapıyorum. Şöyle daha kalın, görünüşü daha tok bir askı olacak bende. Evet. Şöyle tek tek batıyorum. Zincir sırasının sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Kaydırmalarımızı yapalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kaydırmamı yaptım. Bence askının uzunluğu yeterli. Ve yine aynı yere batıyorum. Kaydırmayla kapatıyorum ve askımı burada bitirmiş oluyorum. Bir zincir çektim. İpimi kesiyorum. Daha sonra iğne yardımıyla şöyle arkadan şu artık ipimi kaybedeceğim arkadaşlar. Diğer tarafa da askımı yapıyorum. Daha sonra da alt bölüme geçeceğiz inşallah. Evet, bence bu bile çok güzel oldu, bu kadarı bile. Ben gerçekten beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz.
Ben diğer askıyı örüp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben askılarımı bitirdim. Şöyle göstermek istiyorum. Evet. Şöyle kenara 10-11 santim kadar bir zincir çektim. Hemen diğer tarafa da aynı şekilde çekip sizlere de göstereceğim. Tek kat ipi kullanıyorum. Kap bölümlerini 2 kat yapmıştık. Şimdi tek kat ipe döndüm ve yine aynı içten almaya başladım. Hangi rengiyle devam etsin diye. Bakın, hemen şurada zincirle başlamıştık. Şu zincirin şöyle iç kısmına batıyorum. Tepe kısmına. Diğerine 30 tane zincir çektim. Buna da 30 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Bu şekilde toplamda 30 tane zincir çekeceğim. Evet, 30 tane zincirimi çektim. Şimdi en son çektiğim zincirden tutuyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Tığın başını doladım. Tuttuğum zincire batıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim. Tığın başını doladım. Bir zincir atlayıp ikinci zincire batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Bir zincir atlıyorum. İkinci zincire batıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Şöyle zincir sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar, zincir boyunca şöyle kafeslerimi yaptım. Eğer sizler kafesli bir elbise istemiyorsanız ikili trabzan yapabilirsiniz. Yani arada bir zincir çekmezsiniz. Her bir zincire bir tane ikili trabzan yaparak da yapabilirsiniz. Evet, bir zincir çekiyorum. Hep bu şekilde devam ediyorum. Bakın, yine bir tane atladım. Ve bu aralıkları da şöyle nasıl yapacağız derseniz şöyle hemen göstereceğim. Zaten bir zincir şöyle ilmekler belli. Onlara bir zincir çekiyorum. Hemen bakın, bir ilmek, şöyle bir ilmek boyunca atlayabilirsiniz. Evet, şöyle bir zincir, tığın başını doluyorum. Bakın, burayı bırakıyorum. Şöyle tam trabzanların ortalarına batarsak, yani arasına batmazsak bence daha güzel görünecek gibi geliyor bana. Ama eğer zorlanırsanız şöyle hemen boşluklara da batabilirsiniz. Ben bu şekilde devam edeceğim. Tam ortalarına batmaya çalışacağım. Daha düzgün ilerlemek adına bir zincir çekiyorum. Tığın başını doluyorum. Bir tane boşluk atlıyorum. Şöyle, bunlar yan trabzan olduğu için diyeceksiniz ki nasıl anlayacağım? Bir trabzana bir tane yaparak, mesela bakın şöyle uzunca, değil mi? Şuraya yaptım. İkinciyi şuraya yapacağım. Şöyle bakın, buraya boş bırakacağım. Hemen şuraya batıyorum. Onu kendiniz göz kararı ayarlayabilirsiniz. Bakın, şu şekilde sıra boyunca devam edeceğim. Burada da aynı şekilde diğer tarafa geçeceğim ve bu uçta tekrar dönüş yapacağız arkadaşlar. Ben şimdi şöyle kutucuklarımı, kafeslerimi sıra sonuna kadar devam edip dönüyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi tüm sırayı kafeslerle ördüm. Şöyle göstermek istiyorum. Evet, şimdi burada 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Çevirdim. Hemen önümdeki boş trabzan tepesine batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Bir zincir. Bundan sonrası daha kolay ilerleyecek. Şöyle bir zincir çekip trabzan tepelerine trabzan yapacağım. Bir zincir, trabzan tepesine ikili trabzan. Bu şekilde. Bir zincir, trabzan tepesine ikili trabzan yapıyorum. Sıra boyunca bu şekilde devam edeceğim. Araya bir zincir çekerek trabzan tepelerine ikili trabzan yapıp dönüyorum. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Bir zincir çekiyorum. Şöyle bir zincir atlayıp ikinci zincire battım. İkili trabzanımı yaptım. Dönüşte yine 1, 2, 3, 4 zincirle dönüyorum. Ve trabzan tepelerine ikili trabzan yapmaya devam ediyorum. Bir zincir,
Trabzan tepesine battım. 2 ikili trabzan. Bir zincir. Trabzan tepesine batıyorum. Elimi çok sıkılaştırmıyorum. Eğer elinizi çok sıkılaştırırsanız yumuşak olmayacaktır ve çok sert olacaktır. O da zannetmiyorum hoşunuza gitsin. Şöyle yumuşacık bir şey yapmak istiyorsanız elinizi gevşek tutmanız gerekiyor. Ben 3 milimlik tığ kullanıyorum. Eğer eliniz çok sıkıysa daha büyük tığlar kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben bunu bu şekilde bel bölgesi boyunca bu şekilde öreceğim. Kaç sıra öreceğimi bilmiyorum. Mankene giydirip ölçeceğim. Ona göre de birazdan size bilgi vereceğim arkadaşlar. Ben şu şekilde örüp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben yeterince ördüğümü düşünüyorum. Şöyle hemen beraber sayalım kaç sıra örmüşüz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 sıra. Ama sıradan önemli olan tabii ki benim için ölçü arkadaşlar. Çünkü sizin ipiniz aynı ip olmayabilir. O yüzden tam ölçü vermek istiyorum ki siz bu sıraya 10 sırada dahi gelebilirsiniz. Şöyle hemen bakıyorum arkadaşlar, 13 santim örmüşüm. Bu 13 santim neye denk geliyor? Şimdi ben mankenin üzerine göre bunu ölçüyorum. Mankenin boyu 1.70, 1.71. Bel uzunluğu biraz daha uzun. Sizin boyunuz kısaysa ona göre nasıl yapıyoruz? Bel oyuntusu, bakın. Şu şekilde tam oyuk kısmına gelecek kadar bunu örüyoruz. Tam kalça kısmına geldiğimizde duruyoruz. Birleştirip arttırmalarımızı yapıyoruz. Yani kendi üzerinizde deneyin. Eğer bel boşluğunu geçip tam kalça kısmına geldiyseniz hemen arttırmalara başlayabilirsiniz. Ama zaten boyunuz 1.68 ile 1.75 arasıysa bu tam olacaktır size diye düşünüyorum. Gene de üzerinize giyip deneyin. Hemen şöyle boydan boya da şöyle bandını ölçmek istiyorum. Şöyle arkadaşlar, ben 60 santim örmüşüm. Yani ben mankene giydirdiğimde hemen hemen arkası kapanıyor. Şöyle göstereyim. Yani çok bir aralık kalmıyor. Yani 36 bedenle 40 beden arasında bu elbise rahatlıkla olacaktır. 34 bedeni biraz bol gelebilir. 36 bedene de yapış yapış durmaz. Ama 40 bedene de olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Gene bunu üzerinize giyiyorsunuz. Daha sonra şöyle bir kalça kısmına geldiğinizde şu kısma, başlangıcına hemen buraya bir zincir çekip şöyle hemen çeviriyorum. Şuraya bir zincir çekiyorsunuz. Zincir kaç tane rahat geliyorsa orada bırakıyorsunuz. Mesela ben mankenin üzerine giydirdim, 10 tane zincir çekip giydirip çıkardım. Çok rahat geçti. Ve dedim ki evet, bu kadar iyi. Çok da böyle daracık üstümüze yapışan bir şey istemiyoruz. Yazlık elbise biraz ifili ifili olsun. O yüzden ben 10 tane zincir benim için yeterli oluyor. 10 zincirin de size ölçüsünü vereceğim şimdi. Dediğim gibi uymayabilir. Şöyle şurası heyecanla konuşurken sökülmüş arkadaşlar. Çünkü yanlış yapmanızı gerçekten istemiyorum. O yüzden şöyle üstünkörde anlatmak istemiyorum. Eğer ya ben kendim yaparım, çok da konuşma derseniz buralara geçebilirsiniz veya videoyu hızlandırabilirsiniz. Evet. Şimdi ben 10 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Benim için yeterli oldu 10 zincir. 10 zinciri buradaki ilk trabzan tepesine battım. Kaydırmayla kapattım. Bir zincir çektim. Tekrar aynı yere batıp burayı sabitliyorum. Şu şekilde. 1, 2, 3, 4 zincir çektim, bıraktım ve ölçü vereceğim şimdi size. Hemen 10 santim neye tekabül ediyor?
Şöyle 5 santim arkadaşlar. Benim için yeterli oldu 5 santim. Şimdi evet, şöyle 2 tane ayraç aldım. Şöyle hemen şurayı düzeltiyorum ki şu tam ortaya gelelim. Evet. Hemen şu başlangıçlardan arttırmalar yapacağız. Nerelerde arttırma yapacağımızı unutmayalım. Sadece sağdan ve soldan yapacağız. Başka bir arttırma yerimiz yok. Şöyle şuralar yeterli olacak. Evet. Diğer tarafa da aynen. Kenarlara koyalım. Çok ölçüp biçmeye gerek yok. Şu kalça tarafı genişlesin, bizim için yeterlidir. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Yine kutucuklarımıza devam ediyoruz. 4 zincir çekmiştim. Ne devam ediyorum? Bir zincir. Ayraç koyduğum yere kadar devam edelim yine kutucuklarımızı yapmaya. Evet, bakın ayraçla ayırdığım yere geldim. Hemen burada bir zincir çekiyorum. Ayracın bulunduğu yere battım. Kutucuğumu yaptım. Bir zincir çektim. Tığın başını doladım. Tekrar aynı yere battım. Bir zincir, tekrar aynı yere batıyorum ve araya birer zincir çekip bakın 3 tane aynı trabzan tepesine 3 tane ikili trabzan yapmış oldum. Daha sonra yani ilk arttırmamı burada yaptım. Daha sonra devam ediyorum. Başka yerde yapmıyorum bunu. Bir de burada yapıyorum arkadaşlar. Burada arttırmamı yaptım. Daha sonra diğer tarafta arttırmamı yapacağım. Ben bu şekilde kutucuklarımı yapacağım. Daha sonra ayracın olduğu yere geleceğim. Burada gösterdiğimi burada da yapacağım ve şuraya geldiğimizde burayı da göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar, ben zincir bölümüne geldim. Bakın burada da arttırmamı yaptım. Ve zincir bölümüne geldiğimde bir zincir çekiyorum. Bakın bir zincir atlıyorum. İkinci zincire battım. Tığın başını dolayarak kutucuk yapıyorum. Bir zincir atlıyorum. İkinci zincire battım. Kutucuk. Burayı da kutucuklar yapıyorum. Bir zincir atlayarak ikinci zincire batıyorum. İkili trabzan. Bir zincir çektim. Bir zincir atladım. Ve kutucuk yapıyorum. Bir zincir çektim. Bir zincir atladım. Ve burada atlamasak da olur aslında. Bir zincir kaldı. Şöyle yapsak nasıl olur? Bazen denk gelmeyebiliyor arkadaşlar. Evet. Şöyle bir zincirimizi çekmiştik. Bir zincir arada kaldı. Şöyle kaydırmayla buraya da bir kutucuk yapmış oldum. Bir zincir çektim. Burada 4 zincirle yükseliyoruz başlangıçta. 3 4 ve kutucuklarımı yapmaya devam ediyorum. Şimdi birkaç sıra ben arttırma yapacağım ama mesela bir sıra arttırma yapacağım, bir sıra yapmayacağım. Bir sıra yapacağım, bir sıra yapmayacağım. Düzgün şöyle açılsın istiyorum. Birdenbire her sırada arttırma yaparsak istediğimiz görüntüyü alamayız. O yüzden bir sıra arttırma yapmadan bir sıra arttırma yaparak şöyle birkaç kere arttırma yapmayı düşünüyorum. Sizler de üzerinize giyip deneyerek bunun sırasını kendiniz belirleyebilirsiniz. Ben de işte birkaç arttırmadan sonra mankenin üzerine deneyeceğim. Dur dediğimiz yerde ben zaten kaç kere arttırma yaptığımı sizlerle paylaşacağım. Şimdi arttırma yaptığım yere gelene kadar örüp dönüyorum hemen. Bakın buralarda arttırma yapmayacağım için bir zincir çekiyorum. Trabzan tepelerine tek tek batıyorum. Bir zincir. Bakın ikinci arttırma tepesine battım. Bir zincir. Üçüncü arttırma tepesine battım. Ve tek tek trabzan tepelerine batmış oldum. Yani burada arttırma yapmadım.
Diğer arttırma yerinde de aynısını yapacağım. Şöyle hemen gösteriyorum. Bir üstte yine arttırma yerine geldiğimde yine arttırmayı nasıl yaptığımızı göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar, bakın sıranın sonuna geldim. Sıra bitimini de göstermek istiyorum. Bir zincir çektim. Buradaki ilk çektiğim zincirin 1, 2, üçüncüsüne batıyorum. Kaydırmayla kapatıyorum. Burada 1, 2, 3, 4 zincir ve kutucuklarıma devam ediyorum. Bir zincir ve bu şekilde ayraç taktığım yere kadar devam edelim. Evet, bakın ayracın olduğu yere geldim. Şimdi bakın burada zaten bir altta benim arttırmam belli. 1, 2, 3. Hemen şu ikincinin tepesindekine yine bir zincir çekiyorum. Arttırmamı yapıyorum. Arkadaşlar istediğiniz uzunlukta arttırma yapabilirsiniz. Üzerinize giyip deneyin. İstediğiniz arttırmaya ulaştığınızda bırakın. Ben de şimdi mankenin üzerine giydirip o şekilde yapacağım. Bakın bu arttırmamı da yaptım. Aynı trabzan üzerine aralarına birer zincir çekerek 3 tane ikili trabzan yaptım. Ve daha sonra devam ediyorum. Diğer ayracın olduğu yere kadar bu şekilde öreceğim. Bir üst sırada şurada gösterdiğimi yapacağız. Yani bir sıra arttırma, bir sıra arttırma yok. Bir sıra arttırma, bir sıra arttırma yok. Yani ben bunu şu anda bir yerden tarifini almadığım için tamamen ölçerek mankene giydirerek yaptığım için işte şu kadar sıra arttırma yapacağım diyemiyorum. O yüzden ben arttırmalarımı bitirdiğimde tekrar burada olacağım ve kaç sıra arttırma yaptığımı sizlerle paylaşacağım. Ben şimdi istediğim uzunluğa gelene kadar arttırmalarımı yapıp hemen geleceğim ama dediğim gibi bir sıra yapıyoruz, bir sıra yapmıyoruz. Evet arkadaşlar, ben arttırmalarımı bitirdim. Bu kadar benim için yeterli. Zaten şuradaki kavisi görüyorsunuzdur. Mankenin üzerine giydiğimde tam kalçasının üzerine oturdu ve oradan itibaren devam edebilirim. Kaç sıra ördüm derseniz şöyle ben 4 sıra arttırma sırası yaptım. Ama tüm sıraları sayacak olursam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra örmüş oldum. Ama 4 kez arttırma yaptım. Ve arkadaşlar bundan sonrası artık arttırma yapmadan döne döne kafeslerimizi istediğimiz uzunluğa gelene kadar öreceğiz. Ben de mankenimin boyuna göre ayarlayacağım. İstediğim sıraya göre uzatacağım ve daha sonra kapanış için burada olacağım. Şöyle tekrar arkasını da göstermek istiyorum. Bakın arka kısmımız bu şekilde oldu. Sizinki de aynı bu şekilde ise tamamdır. Ben boyunu uzatıp hemen dönüyorum ve diğer renkleri çok merak ediyorum. Devamında bu renkler geldiğinde bakalım nasıl olacak. Gerçekten ben çok beğendim. İp güzelmiş ama divayla da çok güzel olur diye düşünüyorum. Örerken aklıma geldi. Evet arkadaşlar, ben boyunu uzatıp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben etek kısmını uzunca ördüm. Birazdan size ne kadar ördüğümün bilgisini de vereceğim. İnanın hiç saymadım çünkü bayağı bir uzun ördüm. Ölçüsünü vereceğim. Şöyle hemen kavis tarafını da göstermek istiyorum. Gerçekten çok güzel oldu. Benim içime sine ördüğüm elbiselerden biri oldu. Ben size şöyle istediğiniz kadar uzatıp bırakın demiştim ama benim içime sinmedi arkadaşlar. Ben şöyle bir sıra sık iğne yapmak istiyorum. Değişik bir sık iğne. O şekilde bitirmek istiyorum ve sizlerle de paylaşmak istiyorum. Hemen şurayı da göstermek istiyorum. Arkadaşlar ben size 4 tane arttırma demiştim ama ben bir arttırma daha yaptım sanırım. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane arttırma yapmışım. Bunu muhakkak açılış konuşmama eklerim. Sizler zaten üzerinize giydiğinizde
bu kalça kısmını istediğiniz kadar arttırma yapacaksınız. Yani ben 4 derim, 3 derim ama siz belki 7-8'e kadar arttırma yapacaksınız. Daha dar kalçanız vardır, daha az yaparsınız. Geniş kalçanız vardır, daha çok arttırma yaparsınız. O yüzden dediğim gibi ben arttırmayı size gösterdim. Siz kalça ayarınıza göre o arttırmayı yapabilirsiniz. Evet. Arttırmalardan sonra hiç arttırma yapmadan şöyle uzunca ördüm ve son olarak şöyle etek ucunu şöyle bir şey yapmak istiyorum. Şöyle net görünsün, şunu kenara alayım. Evet, bakın bir zincir çektim birleştirmeden sonra hemen dibine batıyorum. İlmeklerim tığda, ipi şöyle tığın etrafından geçiriyorum, sık iğne yapıyorum. Bakın hemen ortaya battım boşluğa. İpi şöyle geçiriyorum. Sık iğne ile kapatıyorum. Trabzan tepesi boşluk. Trabzan tepesi boşluk şeklinde ilerliyoruz. Şu trabzan tepesine battım. İlmeği üzerinden geçirdim. Sık iğne. Boşluğa batıyorum. Aynı işlemi yapıyorum. Şöyle etek ucu daha güzel görünecek bence. Bunu yapmayabilirsiniz arkadaşlar. Ama ben dediğim gibi sinmedi çok içime. Bu şekilde devam etmek istiyorum. Etek ucu daha düzgün olsun diye. Evet, ben bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğim. Eminim ki anlaşıldı. Bakın şöyle yakından da göstermek istiyorum. Net miyiz? Evet, bakın şöyle etek ucunu şöyle bitirirsek sanki daha güzel olacakmış gibi geliyor, daha düzenli. Evet, dediğim gibi bunu yapmayabilirsiniz ve hemen şöyle sırt bölümüne, bakın elbisemin şurası sırtı. Şöyle buraya zaten delik yapmaya gerek yoktu. Zaten kafes olduğu için bu şekilde yapmıştık. Şöyle uzunca bir zincir çektim. Bu askılarda ne yapmıştık? Zincir çektik. Daha sonra kaydırarak devam ettik. Sıra sonuna kadar. Bunda da aynı yaptım. Tek kat yaptım çok kalın olmasın diye. Uzunca bir zincir çektim. Hemen ölçü de vereyim. Şöyle. Şöyle 1 metre dahası var. Yetmedi mezuram. 1 metre 18 santim kadar örmüşüm arkadaşlar. Siz daha da uzun örebilirsiniz. Evet, bu şekilde ben etek kısmını bitireceğim. Daha sonra karşıdan buhar tutacağım arkadaşlar. Buhar tutmaya hiç gerek yok. Ama ben biliyorsunuz ki illa buharımı tutarım. Buharımı tutup hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, benim elbisem bitti. Şöyle buhar tutup elimle ütüledim. Ve gerçekten içime sine sine ördüğüm elbiselerden biri oldu. Hemen şöyle açıp göstermek istiyorum. Bakar mısınız şu güzelliğe? Şu kameranın aldığı kadar göstermek istiyorum. Hemen şöyle bu kap hizasından boya kadar 1 metre ördüm arkadaşlar. Ama sizler üzerinize giyip İşte ne kadar uzunluk istiyorsanız o kadar örebilirsiniz. Az önce ölçtüm, 1 metre kadar örmüşüm. Şöyle hemen sırt detayını da göstermek istiyorum sizlere. Bakar mısınız şu güzelliğe? Gerçekten çok güzel oldu. Ve 2 tane kek ipimden bu kadar kaldı arkadaşlar. Yani bir kek ip 200 gramdı. 300 gram gitti diyebiliriz. 300 gram elinizde ipiniz varsa yeterli olacaktır. Hemen ipimden de biraz bahsetmek istiyorum. %50 pamuk, %50 akrilik bir ip ama inanılmaz güzel. Dediğim gibi sizler istediğiniz ip türleriyle rahatlıkla örebilirsiniz. Benim ipim çok kalın değil. Şöyle ince bir ip ama önemli olan verdiğim ölçüler. İstediğiniz tür iplerle örebilirsiniz. Verdiğim ölçülerle birebir uygun olacaktır. Dediğim gibi 36 bedenden hatta 34 beden biraz bol olabilir. 40-42 bedene kadar rahatlıkla olacak bir elbise.
Eğer unuttuğum, anlatmadığım bir şeyler olursa lütfen sorun ya da benim aklıma geldiğinde hemen alta yorumlar bölümüne yazarım arkadaşlar. Sorularınıza da elimden geldiğince cevap veriyorum zaten. Evet, bugünlük de bir videonun sonuna geldik. Umarım ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım anlatımımdan memnun kalmışsınızdır. Bir dahaki modellerde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.